kamp yerindeki badirelerimizden ve yaşadığımız sıkıntıları atlattıktan sonra rahata kavuştuk ve artık Mersin'in gezilecek, görülecek yerlerini ziyaret etmek için yola çıktık. Güzergahımız üzerinde sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz çok güzel yerlerin bir planlamasını yaptık ve bu plan dahilinde tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz. Gezimiz esnasında da buraları sizlerle paylaşacağız, sizlere tanıtacağız inşallah. Şimdi ilk ziyaret etmeyi düşündüğümüz yer Kanlı Divane diye bir turistik ve tarihi bir mekan. Şu an yoldayız. Oraya vardığımızda ilk işimiz tekrar sizinle mekanın güzelliklerini ve ilgi çekici yanlarını paylaşmak. Evet arkadaşlar, babam haklı söylüyor. Mağaraları, güzel gülleri, yabani bitkileri, yabani böcekleri sizinle paylaşmayı unutmayacağız. Hoşçakalın. Buralar bakamam, araba kullanıyorum. Kanlı Divane'ye geldik. Şu an giriş kısmındayız. Şöyle bir size göstereyim. Kültür Bakanlığı buraya güzel giriş yerleri falan yaptırmış. Şöyle başlangıç için tarihi bir yer olduğu izlenimini uyandırıyor. Bakalım nasıl bir yermiş. Biz de içeriye girince göreceğiz. Aracımı kilitleyeyim şöyle bir. Evet, Kanlı Divane öğren yerine giriş yaptık. Fakat biraz sıkıntılı oldu. Arkadaşlar, öncelikle şu konuda sizi uyarmak istiyorum. Müze kartınız varsa böyle yerleri gezmek hiç sıkıntı değil. Müze kartınız yoksa her gittiğiniz yerde 60 lira, 70 lira, 25 lira, 30 lira gibi giriş biletlerine para ödemeniz gerekiyor. Ama müze kartını bir sefer aldığınızda bir yıl boyunca müze, tarihi öğren yeri, turistik yerler gibi yerlere rahatlıkla yılda 2 sefer olmak üzere bir yıl boyunca sadece müze kartı bir sefer ücret ödemekle rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bunun işlemi de şu şekilde oluyor. Müze kartınızı öncelikle internette müze.gov.tr adresinden girdikten sonra müze.gov.tr adresinden girdikten sonra siteye bir kayıt oluyorsunuz. Yani üye oluyorsunuz. Siteye üye olduktan sonra Müze Kart Plus ya da Müze Kart 15 Temmuz gibi seçenekleri var. Bu kartlar Türk vatandaşlarına çok uygun fiyatlı 60 lira gibi bir fiyata bu kartı satın alabiliyorsunuz. Bu kartı satın aldıktan sonra seçeneklerde, yani satın alırken kargo istemiyorum, dijital kart istiyorum seçeneğini tıklayıp müze kartınızı sipariş ediyorsunuz. Anında siteye üye olduktan sonra ve müze kartın siparişini verdikten sonra kartınız size tanımlanıyor. 365 gün boyunca Türkiye'deki 350 farklı yerde istediğiniz öğren yerine, istediğiniz turistik yere, istediğiniz müzeye, tabi bunların bazılarına müze kartla giriş açık değil. Çok özel yerler, mesela Topkapı Sarayı'nda birkaç yer falan var. Oralara falan müze kartla giremiyorsunuz. Ekstra bilet almanız, ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Onun haricinde istediğiniz yere bu müze kartla rahatlıkla girebiliyorsunuz arkadaşlar. 350 kadar yer bu sistemde kayıtlı. Müze kartla girebileceğiniz bir dünya yer var. Burası da onlardan biriydi. Şimdi biz buraya müze kartımızda hiçbir ücret ödemeden giriş yaptık. Bakın şöyle arkamda, hemen şu ekranı bir aktif edeyim. Evet, bakın. Muhteşem ötesi güzellikte tarihi bir yapı gördüğünüz gibi. Hemen şöyle arkada yine yarı yıkılmış vaziyette tarihi yapılar var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunlar birazdan tanıtım levhalarında da görürüz buraların ne olduğunu. Sizlere anlatacağım. Bakın şurada bir Dorukan, gel oğlum, bak buraya, bak buraya. Öncelikle burayı bir gösterelim. Buranın ne kadar güzel bir yermiş onu görsünler.
takipçilerimiz. Muhteşem ötesi bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sizinle kamerayı şöyle döndürmek istiyorum. Bakın. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Bakın. Bir uçurumun kenarında tarihi bir yerleşim yeri ve arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız? Düşme tehlikesi olduğu için çit çekmişler ama muhteşem ötesi bir güzelliğe tanıklık ediyoruz şimdi. Bakın karşıda artık bir saray mıydı, hamam mıydı, kale miydi, nedir bilmiyorum. Çok güzel yerler var. Bakın şurada tepenin başında da bir yer var. Sanki böyle bir anıt mezarı andırıyor. İnşallah oraya da gidelim ve bakalım neymiş orası. Zaman içerisinde de olmuş olabilir babacığım. İnsanlar tahrip etmiş olabilir, yıkılmış ve restore etmemiş olabilirler. Belki de bilerek restore etmiyorlardır. Çünkü bu hali bile çok güzel. Baksana. Arkadaşlar biraz önce ben uçurum olduğunu nitelendirdiğim yer diye düşündüğüm yer meğerse bir obrukmuş ve buradaki tarihi kulede, hemen şöyle göstereyim, ilk girişteki tarihi kulede Helenistik dönem kulesi olarak tabelasını koymuşlar buraya. Kanitelis yerleşimine sahip olduğu en erken kalıntılardandır. Düzensiz köşeli ve kaba yontulmuş yüzeyli poligonal duvar işçiliği yapıldığı dönemin özelliklerini taşır. Dikdörtgen planlı kule 3 odaya ayrılmıştır. İç kısmında Roma İmparatorluk döneminde duvar payandaları eklenmiştir. Kulenin güneybatı köşesinde 2 yazıt ve bir triskelis bezemesi yer alır. Triskelis nedir? Bu arada hiç bilmiyorum. Gezeceğimiz çok yer olduğu için şimdilik es geçtim orayı. Evet bakın, ayrı tarihi bir yapı. Önünde de çok güzel bir ağaç var. Aman Allah'ım, burada nasıl insanlar yaşadı? Kimler yaşadı? Şuna bak. Gel babam. Babam dinozor fosili buldu. Öyle mi? Gel babacığım gel. Ama gerçekten dinozor fosili olabilir. Yapılara bakın ya. Yani restore edilse mi daha güzel, edilmese mi daha güzel? Gerçekten dinozor İnanın muallakta kaldım. olabilir. Sanki restore edilmese daha güzel gibi arkadaşlar. Abi ben şu kapının önünde resmini Muhteşem çekeyim, yapılar oraya ya, geçecektim. muhteşem yapılar. Şuraya geçebiliriz. Kapıya bak. Evet, girişinde gamalı haç var. Gel buraya. Şöyle dur da resmini çekeyim. Evet. Geçelim. Bakın hemen şurada yine obruğun. Ya obruk da, bu nasıl bir obruk arkadaş ya? Böyle obruk mu olur? Evet, gördüğünüz gibi şu an obruğun içini görüntülüyorum. Tabanı ağaçlarla kaplanmış durumda. Yeşillik harikası bir şey. Acaba oraya iniş var mı? Merak etmedim değil. Gördüğünüz gibi muhteşem ötesi bir güzellik. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel bir yer. Ne oldu? Hı. Burada bir de böyle modern mezarlar var. Acaba burayı kim böyle mezarlık olarak kullanmayı düşünüp de buraya mezarlık yapmış? İnanın hiç bilmiyorum. Evet. Fatma Ana'nın Ali Şahin diyor. Alioğlu Hasan Ali Şahin. Gördüğünüz gibi ben de gezdim şu cihanda sen gibi. Oku lütfen bir Fatiha sen de olursun. Evet. Bakın burada bir eski de mezarlık varmış. Ama bunlar Türk mezarlığı, yanlış anlamadıysam. Ay yıldız var bakın. Mezar taşının üzerinde. Sarık da var. Onun için Türk mezarlığı olduğunu düşünüyorum. Belki daha eski kalıntı mezarlar da vardır ama gördüğünüz gibi şunlar da belki daha eskiden kalma bir mezarlık arkadaşlar. Tarihini falan bilmiyorum. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Zeytinyağı atölyeleri varmış bakın burada. Evet, tabelasını koymuşlar. Kanitelis'te zeytinyağı atölyeleri.
Vay be, süper. Obruğa bakın, obruğa. Nasıl bir obrukmuş be. Ha, zeytinyağlarını bakın burada yapıyorlarmış. Bakın bir değirmen taşı ve değirmeni döndürecek kolu. Ama arkadaşlar bu sanki bizim bildiğimiz Türk Telekom'un eskiden kullandığı telefon direklerine benziyor. Acaba sonradan yapılmış bir şey mi yoksa orijinal mi? İnanın Baba, bilmiyorum. belki de Orijinalini şimdiye kalabileceğini kestiremiyorum ama muhtemelen restore etmişler yani bunları. Gördüğünüz gibi zeytinyağı atölyeleri de buradaymış. bu kuranın güzelliğine bakın. Ve şurada muhteşem ama bir kale var. Orayı Evet. da tavsiye ederim. Siz de gelebilirsiniz. Evet. Çok Ama yaslanma lütfen bak. Bir bana bakar mısın? Bu çukurun adı neymiş? Neymiş? Obruk. Buruk mu? Obruk. Yine burada güzel örme kemerli bir tarihi yapı daha var. Bakın yanı başında hemen yine bir mezar. Bakın bu kemer taşları biraz önceki tanıtım yazısında yazdığı gibi Verir misin? düzensiz şekilde yontulmuş kayalardan yapılmış kemerler ve ne kadar sağlamsa işte bu ağırlığı bu kemerler taşıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı. Burası neymiş bilmiyorum. Bir tabela göremedik ama görürsek de size söyleriz arkadaşlar. Hemen yanı başında da zeytin ağacı. Çok güzel yön levhaları var burada. Bakın geleneksel köy evi. Abanın mezarı. Büyük kilise. 3 ayak mezar anıtı. Evet, oralara da doğru gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük tarihi yapılar. Eski insanlar büyük yapılarda yaşamayı seviyormuş. Şimdi biz 100 metrekare, 80 metrekare evlere sıkışmış, tıkılmış durumdayız arkadaşlar. Aradaki farkı varın siz görün artık. Kanitelis obruğunda kaya kabartmaları ve yazıtları. 3 şekilde gördüğünüz gibi kaya kabartması varmış. 1 Armaronzas ve ailesinin kabartması. 2 asker kabartması. 3 kaya merdiven bağış yazıtı. Barkhates oğlu Bias bu merdiveni halk için yaptırdı. Barkhates oğlu Bias bu merdiveni halk için yaptırdı. Anne böyle olmuyor. Hani tamam öyle dur mu? Öcük olduğun belli olsun. Sen dönüp dur. Evet, oğlum elinde merceğiyle arkeolojik kazılar için hazır bir vaziyette bekliyor. Bakın burada Anne bir de tek başına. bir kayanın içinde yarık var. Burada ne yapıyorlardı kim bilir. Hemen şuradan tekrar obruğu bir çekelim. Allah'ım şuna bak ya. Ya bu nasıl bir güzelliktir. Ben akıl sır erdiremiyorum. Gerçekten eski insanlar nerede yaşayacağını, nasıl yaşayacağını çok iyi biliyormuş. Bakın. Evet, 1 numaralı kaya kabartmasını gördük arkadaşlar. Hemen karşıda ne diyordu ya bilmem kim ailesinin kaya kabartması diye tam karşı kayaya kazımışlar. Kendi ailesinin kabartmasını yaratmışlar. Evet, biz fotoğraf çekiniyoruz. Adamlar kayaya kabartma yapıyor. Ailesinin kabartmasını yapıyor. Biz bir saniyede bir fotoğraf çekerken belki 5-6 ay belki senelerce uğraşılıp o kaya kabartması yapılmıştır. Çok komik ve enteresan bir durum. Kanlı Divane'de obruğun hemen kenarında bulunan bir kilise kalıntısı. Burası bir kiliseymiş. Gördüğünüz gibi şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kilisenin iç güzelliklerini hep birlikte göreceğiz inşallah. Bakın şuradan ayrı bir yol başka yere gidiyor, kilisenin arkasına doğru. Şurada kilisenin giriş kapısıymış herhalde zamanında, yıkılmadan, göçmeden önce. Evet. Tekrar obruğa döndük. Karşıda küçük mağaralar gibi oyuntular var. Şöyle yine
Bakın. İşçiliğe falan bakar mısın? Ya taşların rengi de çok güzelmiş. En ufak bir boya falan istemiyor. Acaba ilk yapıldığı zamanlarda da bu şekilde kızılımsı bir rengi var mıydı? Bilmiyoruz tabii ama böyle çok güzel gözüküyormuş arkadaşlar. Evet oğlum, hazine bulabilecek miyiz burada? Evet, şu an kilisenin iç kısmındayız. Bakın. Bak anne hadi. Evet. Burada aleluya, aleluya, aleluya diye ayin yapıyorlardı herhalde. Evet. Harikamsı yapılar. Evet oğlum, söylemek istediğin bir şey var mı? Eğer yolunuz düşerse buraya uğrayın muhteşem. Burası kiliseymiş, biliyor musun sen? Kilise nedir biliyor musun? Biliyorum hadi. Biliyorum hadi. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, sütunlardaki işçiliğe bakın. Kim bilir nerenin giriş kapısı falandı. İşte muhtemelen bu geçtiğimiz yerin kapısının üst. Ona ne diyorlar? Onun bir ismi var da benim hatırıma gelmedi şu anda ama kapının üstündeki kemer kısmı diyelim. Kemer değil aslında. Kemer hani dairesel olur da kemer kısmı diyelim biz şimdilik. Üç ayak mezar anıtının işaret levhası. Gidiyoruz. Babacığım. Merceğini kırarsın, dikkat et. Kulağına geldi. Söyle bakalım. İşte, ayıp oğlum. Ne diyor? Söyleme. Söylemem. Oğlumla bizim aramızda sır. Bak baba. Hem ben ne yaptım biliyor musun? Evet babacığım. Hani Neyi orada- merak ediyorum biliyor musun arkadaşlar? Şu tahtalar acaba orijinalden mi yolun kendisinde vardı? Acaba sonradan restorasyon esnasında mı yaptılar? Onu merak ediyorum. Eğer orijinalse adamlar o zamanla böyle güzel ve kaliteli bir yol için dünya bir emek harcamışlar. Vallahi helal olsun. Hepsi manyakmış, hepsi kafası kırık. Uçmuş adamlar. Evet, bir lahit gibi bir şey var. Üzerinde lahit kapağı. Tabii kırılmış, dökülmüş. Allah bilir buraları kim böyle yağmalıyor gibi yaptı. Evet, bir tane daha lahit kapağı ters devrilmiş hemen yanında. Evet. Lahitin yazıtı için herhalde bir yer ayrılmış ama boş. İşlemeyi görüyorsunuz değil mi? Evet, bu da yastık kısmı. Lahitin içinde adam rahat etsin diye yastığına kadar koymuşlar. Taştan bir yastık. Evet, üç ayak anıtına geldik. Üç ayak mezar anıtı. Yine lahitler var. Yıkıntılar. Bura neyse bilemiyorum ama üç ayak mezar anıtı. Bakın buraymış. Hemen arkasında yine bir lahit var. Üç ayak mezar anıtı. Şuranın resmini Çekeceğiz babacığım, onu da çek. babana götür. Evet, bu gördüğünüz üç ayak mezar anıtı. Hemen ortadaki sütunun arkasında bir giriş kısmı var. Getir babacığım annenin telefonunu, bir ışık olsun bize. Bakın içeri giriyorum şu an. Oy 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 oy. Evet, kemerli bir yapısı var gördüğünüz gibi. Yak oğlum telefonun fenerini. Gerçi telefonun feneri çok etki etmiyor. Şöyle kenara geç de giren ışığa mani olmayalım. Evet, gördüğünüz gibi kemerli bir yapıda arkadaşlar. İçinde yazı falan var mı diye bakıyorum ama bir yazı falan göremedim. Taşlar gördüğünüz gibi kaba şekilde yontulmuş.
Dikdörtgen vari taşlar, kemerli bir yapı. Girişinde de hemen 3 tane sütun var. Çekil bakayım babacığım. Evet, sütunlar. Üstünde bir kapama var. Sütunların bir özellikleri var mı yok mu bilmiyorum ama güzel bir anıt mezar işte. Evet, 3 ayak mezar anıtı da bu şekilde arkadaşlar. Hadi gidelim. Gölgeye oturalım, gelin. Öyle olmaz, yanarız. Hadi babacığım. 3 ayak mezar anıtından sonraki istikametimiz, bakın şu ileride ayrı bir yapı var. O yapıya gideceğiz arkadaşlar. İstikamet tarihi yapı, marş ileri. Eski insanlar biraz kafası kırık adamlarmış. Nasıl yerlerde yaşamışlar, neler düşünmüşler, nasıl şeyler yapmışlar. Anlayamadım. Babam diyorum ki eski insanların kafası biraz uçuk yapıdaymış. Yani çok güzel şeyler yapmışlar. Çok acayip yerlerde yaşamışlar diyorum. O devirlerde yaşamak isterdim. Keşke bir zaman makinem olsaydı da o zaman makinesiyle makinesiyle o tarihlere gidip bu adamlar nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar, bunlara tanıklık etmek isterdim. Onlarla birlikte yaşamış olmak isterdim. O havayı teneffüs etmek isterdim diyorum. Ama belki de benim mucit Dorukan oğlum bir zaman makinesi yapar, değil mi oğlum? Hı hı. Benim için bir zaman makinesi yapar mısın? Hı hı. Hani bir uçan araba projem vardı, ne oldu? İkisini de yaparım. Evet, benim aslan oğlum. Yarım saat uçan arabayla ilgilenirim. Yarım saat. Güzel. Yarım saat de bu şeyimle ilgilenirim. Zamanımı bölüştürürüm diyorsun, değil mi? Yarım saat uçan arabamı yapmak için, yarım saat zaman makinesi için. Böylelikle yavaş yavaş ikisini de hallederim diyorsun, değil mi? Sonra bir saat arabayı yaparım. Sonra bir saatte zaman makinesi. Evet, zaman paylaşımlı deniyor ona. Zaman paylaşımlı olarak projelerimi yaparım diyorsun, değil mi? Zaman paylaşımı ve toplanır. Evet. Benim akıllı oğlum inşallah hem zaman makinesini hem de uçan arabanın kullanılabilir versiyonunu. Biliyorsunuz uçan arabalar yapıldı ama öyle işte. Doğru dürüst kullanışlı bir yapıda değil, değil mi oğlum? Benim oğlum onun yüksek teknolojili kullanılabilir halini tasarlayacak inşallah. Yere almıyor. Efendim oğlum? Şöyle uçuyor, yere iniyor hemen. Evet, hemen yere iniyor. Şarjı doğru dürüst gitmiyor. Benim oğlum işte yüksek teknolojili kullanışlı bir versiyonunu tasarlayacak onun. Kuyruğuna bak. O tepede gösterdiğim tarihi yapıya henüz var. Şurada gördüğünüz büyük ağacın arkasında kalıyor. Şu anda gözükmüyor. Ama biraz daha yolumuz var. Biraz yorucu bir deneyim oldu bizim için. Bir de zamanı tam denk getiremedik arkadaşlar. Yani tam öğlen sıcağına kaldık. Şu anda saatime bakıyorum. Öğlen 1 ve piştik arkadaşlar. Piştik. Yani bu zamana denk getirmeyin. Ya erken zamanda gelin ya da havanın serin olduğu zamanda gelin. Bu kadar büyük ve bu kadar güzel olduğunu tahmin etmediğim için asıl amacımız cennet ve cehennem mağaralarına gidip orayı görmekti. Burayı öyle üstün körü görüp geçeriz diye düşünüyordum ama baktım ki mükemmel ötesi bir yer. Evet. Bakın gideceğimiz yer orası işte. Gördüm ki mükemmel ötesi bir yer. Burada vakit geçirmeyi istedim. Birazcık gezelim, görelim istedim ve bu da bizi hem sıcak bakımından hem de yol bakımından birazcık yordu arkadaşlar. Şurada şu asırlık ağacın altında biraz dinlenelim, biraz serinleyelim, sonra devam edelim. Bakın buraya çıkmak için bir de küçük merdiven yapmışlar. Ne diyor? Yedinoğlu Zeytinyağı Atölyesi ve Köy Evi. Evet, gördüğünüz gibi herhalde şurada zeytinyağı atölyesi varmış. Giriş kısmındaki tarihi yapılar zeytinyağı atölyeleri. Gördüğünüz gibi bu asırlık ağacın altında da biraz soluklanalım. Cırcır böceklerinin güzel seslerinin eşliğinde bu tarihi yapıya doğru
oğlumla birlikte yaklaşıyoruz. Bakın, çok güzel bir anıt mezara benziyor arkadaşlar. Bilmiyorum, anıt mezar mı, gidince göreceğiz tanıtım levhasından. Şöyle çevresini birazcık çekelim. Çevresinde neler varmış bir onu görün. Ağaçlar, yeşillikler, tam tepeye, hakim noktaya bu yapıyı kurmuşlar. Evet, tanıtım levhası da şurada. Bakalım neymiş bu tarihi yapı. Aba'nın anıt mezarı. Evet, burası da mezarmış arkadaşlar. Anıt mezarmış. Kaniteles'in en görkemli anıt mezarıdır. Roma dönemi tapınakları tipinde yapılmış olan bu anıt mezar. Ben içeri giriyorum baba. Kapı üzerindeki, tamam oğlum, dikkatli ol ama. Kapı üzerindeki yazıta göre Aba adlı bir kadın tarafından kendisi ve kocası Arios adına yaptırılmış. Zaten herhalde buradan sonra da başka tarihi yapı yok arkadaşlar. En son ve hakim noktaya bu anıt mezarı yaptırmış Aba isimli kadın, kendisi ve kocası için. Biraz kafası kırıkmış herhalde taburaya mezar yaptırdığı için. Git şehir mezarlığına yaptır. Neye gelip de ta buralara anıt mezar yaptırıyorsun? Burası mı? İçerisi mi mezar? Evet, içeri mezarmış babacığım. Hadi çık bakalım. Dikkatli ol. Hadi oğlum, gözlüğünü cebine koy ya da tişörtüne as babam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yine kubbeli bir yapı. Allah'ım, oradaki taşlar nasıl düştü acaba? Burada ikinci bir kapı var arka girişinde. Giriş kısmı bayağı bir hasar almış. Şurada küçük bir penceresi var. İçeride yatan biraz soluklansın, hava alsın. Buranın temiz havasından faydalansın istemişler. Evet. Burada sanki şu kısımlarda böyle raf gibi dizayn edilmiş taş çıkıntıları var arkadaşlar. Birbirine benzeyen, gördüğünüz gibi buralara artık mum mu koyuyorlardı, kandil mi koyuyorlardı, ne koyuyorlardı bilemiyorum ama Ne baba? sonra anlatırım ben sana babacığım. Zemini bu şekilde, biraz kaygan, parlak bir yapısı var. Belki de insanlar geze geze böyle oldu, bilmiyorum. Ama güzel bir yapı. Gel oğlum, gel babacığım. Ben pencereden çıkarım. Oğlum, pencereden kafa üstü düşersen görürsün babacığım. Evet, bu tarihi yapıda bu şekilde gördüğünüz gibi tam hakim noktada tüm bölgeyi ayaklar altına almış durumda. Yazıtı varmış. Yazıtı silindi mi, düştü mü, ne yaptıysa bilemiyorum. Tanıtım levhası. Evet. Yazıtta gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Tam bu noktaya adamlar Romaca yazmışlar. Romaca. Yani Romaca derken Yunanca konuşuyorlardı bu adamlar herhalde, yanlış bilmiyorsam. İyi bilen varsa, tarih konusunda bilgisi iyi olan varsa beni aydınlatsınlar. Muhtemelen Yunanca diyebiliyorum. Ve Kiril alfabesi diyebiliyorum bu alfabeyi. Kiril alfabesi herhalde. O alfabeyle yazmak istediklerini yazmışlar ama önemli olan ne biliyor musun? Eserlerle kendilerini geleceğe bırakmışlar. Gördün mü? Bu bir zaman makinesi işte. Bundan kaç yüzyıl önce yapılmış bir yapıyla adamlar demiş ki biz zamanında buradaydık arkadaş. Buradaydık. Yani buralar bizimdi. Bakın orada yine bir tarihi lahit kapağı gibi bir şey var. Evet, muhtemelen bir lahit kapağı arkadaşlar. Arkasında bahçesi mi acaba? Bir bahçe gibi bir kısım var. Evet, GoPro'mun şarjı bitmek üzere. Şimdiden uyarayım, biterse arkadaşlar. Evet, sanki böyle bu anıt mezarın bahçesi gibi bir yer var. Ama görüyorsunuz ya, her yer muhteşem ötesi havadar bir yer. Hakim noktada her yeri ayağının altına almış. Bu gibi arkadaşlar, bu yani böyle geleceğe, gelecek nesillere eserler bırakmak, yapıtlar bırakmak, bu yapıtlarla ben buradaydım, ben vardım arkadaş diyebilmek, işte önemli olan bu. İşte
işte abada nasıl bir kadınsa. Gördüğünüz gibi tarih yazıyor mu diye bakıyorum ama herhalde milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Mezar gerek üzerindeki yazıttan gerekse bölgedeki diğer mezarlardan yola çıkarak milattan sonra 2. yüzyıla, yani bundan yaklaşık 1800 yıl öncesine ait bir mezar ziyareti yaptık. 3 kulhü bir elham okuduk. Ruhuna Fatiha dedik, gönderdik. Arkadaşlar mekanı cennet olsun ablamızın dedik. Ve artık bu tarihi öğren yerini gezmeyi tamamladık ve gidiyoruz. Giderken yine zeytinyağı atölyeleri falan var. Onları göstereceğim size. Umarım GoPro'mun şarjı yetişir. Ay kertenkele. Kertenkele mi var? Kertenkele mi, kertemeyen kele mi, yoksa kertilen kele mi? Hangisi? Bir karar ver abi. Görüyor musun? Bak bu değirmen taşının işte zeytini şuradaki oyuğa koyuyorlar. O oyuğun içerisinde bu değirmen taşını döndürerek zeytinin suyunu alıyorlar. Yani bir nevi zeytinyağı aslında meyve suyu oğlum. Meyve suyunu alıyorlar. Sonra o meyve suyunun içerisindeki yağı alıp zeytinyağı imalatı yapıyorlar. Gördün mü? Buralar zeytinyağı atölyesiymiş işte ve buralarda zeytinyağı üretiliyormuş. Evet. Bakın. Burada küçük oturaklar var oğlum. Şurada ayrı bir yere giriş var gibi ama girişte değil herhalde. Buraya Sanki böyle bir yağlarını koyuyorlar galiba. evet, ürettikleri yağları tabii o zamanlar bidon yok. Artık Şuralara tulumlarda, koyuyorlar. tuluklarda mı saklıyorlardı nedir bilmiyorum. Şuralar. Sızdırmaz kablarda buralarda depoluyorlardı herhalde. Tabii bunlar tamamen tahmin evladım. Bakın küçük pencere, bak küçük pencereler var orada. Oralardan biraz hava girsin diye. Evet, tavanı restore edilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet oğlum, tavanı restore edilmiş galiba buranın, bak. Direkli bir yapıya sahip. Hatta tavanı değil, belki de tamamı restore edilmiş. Sonra kalan gösteri taşını al babam. Gel babacığım. Arı soksa duramazsın. Bas bas bağırırdım bence. Arı sokmamış. Ağrı soktu diyor ağrı. Ağrı mı soktu? Yani şeyden. Aa bak. Burası ne biliyor musun? Nere? Burası namaz kıldıkları yer. Kıble bu tarafta mı acaba? Bunu böyle namaz mı kılıyorlardı acaba? Camilerdeki şeye benzemiyor mu babacığım burası? Hı hı. Olur mu olur. Belki sonradan Müslümanlar yerleşmişti ve burada namaz kılıyorlardı belki de. Bilemiyorum ama bak şurada. Bence burası öyle bir kıblegah falan değil babacığım. Burası bacaymış. Burada herhalde ateş yakıyorlarmış ve oradan tepedeki delikten ateşin dumanı dışarı çıkıyormuş. Gördün mü? Bak burada nişler var. Belki kandiller, mumlar falan koyuyorlardı. Belki de sonradan mezarlığa Evet. çevrilmiş. Bak bu sütunun üzerinde yine Yunanca bir şeyler yazıyor. Acaba ne yazıyor bu sütunun üstünde? How you can number three, number three, number three, the number three. No one to wake my, you wake mother. No one no alarm. Evleri, kaldıkları yerler, belki başka zeytinyağı atölyeleri. Belki zeytinyağı atölyeleri, zeytinyağı atölyeleri, zeytinyağı atölyeleri. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.